Elimi uzatsam Kanada'ya değeceğim galiba. O kadar yakın ki size anlatamam. Detroit'teyim şu anda. Arkamı döndüğüm zaman şu arkada görmüş olduğunuz köprü aslında Amerika'dan Kanada'ya geçiş yaklaşık arabayla 5 dakika sürüyor. Gerçekten çok yakınlar ve çok derin ve akıntısı olan bir nehir burası. Sadece bu nehir Detroit ile Kanada bölgesini birbirinden ayırıyor. Aslında bölge demeyeyim, iki ülkeyi birbirinden ayırıyor. Hava gerçekten çok güzel. Bu tarz havayı genelde Amerika'da Los Angeles tarafında buluyorsunuz. Şu an çok şanslıyım. Buraya ilk geldiğim zaman çok fazla yağmur vardı. Fakat bugün burada hava güzel ama tabii ki de rüzgar var mı? Rüzgar mont giymenizi gerektirecek bir şey değil. Yani sadece bir tişörtle bile dışarı çıkabiliyorsunuz. Fakat size burası hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Neden bilgi vermek istiyorum? Çünkü neredeyse burada hiç kimse yaşamıyor. Çünkü bu şehir yani Detroit yıllar önce iflas etmiş. Burası Motor City olarak biliniyor. Motor City yani casino diye. Yani çok fazla kumar oynanıyor burada ve aynı zamanda çok böyle bilinen Ford markasının, GM markasının, biliyorsunuz bunlar Amerikan markaları. Bu şirketler yıllar önce batmışlar. Dolayısıyla şehir de batmış. Çünkü onları aslında geçindiren yer yani şirketler bu şirketlermiş. Daha sonra da birçok insan burayı terk etmiş aslında. Yani sokaklarda yürürken, buralarda gezerken gerçekten çok fazla insan görmüyorsunuz. Bu çok enteresan. Her ne kadar havası bu kadar güzel, tabii 4 mevsim yaşıyor burası. Yani hem yazı yaşıyor, hem kışı yaşıyor, hem sonbaharı yaşıyor. Yani çok da karlı oluyor aynı zamanda. Kanada yakın olması çok güzel. Dediğim gibi direkt arkam Kanada. Zaten çok büyük bir Kanada bayrağı görebilirsiniz. Size fiyat farklarından birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Detroit'te mesela normalde eğer herhangi bir yemek yemek isterseniz 4-5 dolara çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorsunuz aslında. San Francisco'da bu genelde böyle bir 20 dolarlık gibi bir rakam oluyor. Yani oldukça pahalı. Kiralar ise mesela San Francisco'da bir odalı bir güzel bir yer yaşamak isterseniz yaklaşık 5 ile 6 bin dolar arası bir rakam vermeniz gerekiyor. Detroit'te ise 800 dolar gibi bir rakam. Yani arada inanılmaz bir uçurum var. Neden? Çünkü burada iş olanakları birazcık zor. Fakat buraya şu anda çok bilmiş olduğunuz yani sizin de bildiğiniz Google, Amazon, LinkedIn, Microsoft gibi böyle çok büyük şirketler ya ofisler açıyorlar buraya çünkü devlet inanılmaz onlara yaptırım veriyorlar. O yüzden şu anda iş olanağı gerçekten ciddi bir şekilde artıyor. İşin bir garip yanı var. Buradaki olan birçok yer yani buradaki olan şirketler iş olanakları sunuyorlar fakat etrafta mesela yürüdüğünüz zaman bunun bir ana caddesini yaklaşık bir 6 ya da 7 dakikada bitirebiliyorsunuz aslında sadece yürüyerek. Yani bütün cadde oradan ibaret ve bir iki tane restoran var. İçeride hiçbir şekilde bir bakkal yok ya da bir yere gidebileceğiniz ekmek, su alabileceğiniz bir yer yok. Hep arabayla bir yere gitmeniz gerekiyor. Kaliforniya'da çok fazla arabaya ihtiyacınız var fakat Kaliforniya'daki bölgesindeki araba insurance'ları yani araba için hani kullanmış olduğunuz sigorta bu kadar pahalı değil. Bu taraftaki sigorta oldukça pahalı. Yani burada yaşadığınız zaman en büyük sorunlarınızdan bir tanesi bu oluyor. Mesela size şöyle örnek vereyim. Kaliforniya'da yaşarken vermiş olduğunuz sigorta, araba sigortası diyelim ki 60 dolar ya da 70 dolarsa buraya geldiğiniz zaman sigorta 400 dolara kadar bulabiliyor. Bunun birçok sebebi var. Yani burada yaşamak çok kolay ama arabanız olması gerektiği için ve arabanın sigortası çok pahalı olduğu için o birazcık olayı değiştiriyor aslında. Onun dışında hava durumu çok güzel. Yani 4 mevsim yaşaması çok güzel. Üniversiteler çok başarılı değil. Çok da güvenli bir şehir değil aslında burası. Hatta Amerika geneline baktığınız zaman Detroit aslında en tehlikeli, en kötü şehirlerden bir tanesi. O yüzden dışarıda yürüdüğünüz zaman biraz dikkatli olmanız gerekiyor ki hava kararacak, ben de otelime geri döneceğim. Üniversiteleri çok aman başarılı üniversiteler değil. Fakat Michigan Üniversitesi yani buraya yakını olan yaklaşık 1 saat 2 saat araba kullandığınız zaman gideceğiniz Michigan, çünkü burası Michigan'a bağlı. Michigan'daki üniversite gerçekten çok başarılı fakat Detroit'te diyelim ki buraya gelmek istiyorsunuz, burada yaşamak istiyorsunuz. Üniversiteler gerçekten çok iyi değiller. Diğer bir yana da mesela bana sorsanız burada yaşamak ister misiniz diye kesinlikle hayır. Çünkü bir güvenlik sebebi yüzünden aile burada yetiştirmek çok zor. Yani çocuğunuzu iyi bir okula göndermeniz çok zor. Fakat diğer yandan da eğer maddi durumunuz iyi değilse illa Amerika'ya gelip burada eğer yaşamak ve çalışmak istiyorsanız Detroit'e gelip burada yani çok az bir parayla çok rahat bir şekilde işte kendi evinizde yaşayabilirsiniz. İşte buradaki bir üniversiteye gidebilirsiniz. Dediğim gibi çok başarılı üniversiteler değiller ama yaşamak için de şekilde ideal diyebilirim size. Eğer vizeniz varsa Kanada tarafına da geçebilirsiniz. Dediğim gibi geçmesi gerçekten çok rahat, çok kolay. Demografisi birazcık değişik. Genelde beyaz ırk burada çok az. Siyahi ırk daha fazla burada. Bunun belirli sebepleri var. Çok fazla aile göreceksiniz.
İşin enteresan yanı birçok insan aslında şehir içinde yaşamıyorlar. Birçok insan şehir dışında yaşıyorlar. Çünkü şehir içinde dediğim gibi çok fazla bakkal, çakkal yok, gidebileceğiniz, yaşayabileceğiniz ya da çok fazla restoran yok. Genelde şehir dışına kurulumlar yapmışlar. Tabii ona da hep her bir yere arabayla gidip gelmeniz gerekiyor. Genel olarak güvenli olmasa da herkesin, burada yaşayanların çok gurur duyduğu, işte ben Detroit'te yaşıyorum, Detroit'ten geliyorum diye övünü anlattıkları bir yer. Sebebini hala anlayabilmiş değilim. Fakat eğer buraya da Amerika'ya gelmek istiyorsanız, uygun bir şehirde yaşamak istiyorsanız, kirası düşük, güvenliği de çok fazla dert etmiyorsanız Detroit bir tercih olabilir. Ya da Detroit'te burada yaşayıp Michigan'daki bir üniversiteye gidebilirsiniz. Tabii birazcık zor olur, yani arabaya bir şekilde yine çok fazla para vermeniz gerekiyor. Ama Amerika'nın genelinde zaten bu şekilde, yani arabaya gerçekten çok fazla para vermeniz gerekiyor. Şimdi size şehri birazcık göstermek istiyorum. Umarım aklınızda bir fikir olur ve siz de beğenirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer gün içinde neler yaptığımı görmek istiyorsanız, ki farklı yerleri göstermeye çalışıyorum, Instagram'da story eklemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama uzun videolar yine YouTube'da devam edecek. Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız Kariyer Kılavuzu yazıp takip edebilirsiniz. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.